Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit. Son yıllarda gençlerin ani şiddet eylemlerine karıştığı trajik olaylar ne yazık ki gitgide artıyor. Bu olaylar sosyal medya üzerinden tehditlerle başlayıp okullarda ve sokaklarda masum insanlara zarar verme noktasına kadar varabiliyor ne yazık ki. Bildiğiniz gibi en son Eskişehir'de böyle bir olaya şahitlik etmiştik. 18 yaşındaki bir ergen ne yazık ki cami avlusuna oturan bazı vatandaşlara saldırıp bazılarının yaralanmasına, bazılarının ne yazık ki ölmesine sebep olmuştu. Fakat olay bu kez İngiltere'de yaşanıyor. Aslında ülkemizde diğer ülkelere nazaran bu tarz olaylar daha az görülüyor. Bu olayların olmasının altında bazı etkenler var. Onları size birazdan anlatacağım ama ondan önce İngiltere'deki olaydan bahsetmek istiyorum. Kendisi İngiltere'nin Sheffield kentinde yaşayan 17 yaşında Louis Millet adında bir genç. Olay günü sosyal medya hesaplarından bazı tehdit içerikleri paylaşıyor. İşte bugün o gün, Tanrı'nın emrini yerine getireceğim gibi ifadeler kullanıyor. Aslında bu ifadeler yaklaşan tehlikenin habercisi. Daha sonra okul olduğu bölge akademisine gidiyor ve ne yazık ki önüne gelen öğretmen ve öğrencilere saldırmaya başlıyor. Olaya dair video da var aslında ama onu buraya koymayacağım. Sadece fotoğrafları koyacağım. Çünkü YouTube bu durumlarda bazen engel koyabiliyor. Koluna gizlediği kırık cam parçalarını çıkartıp başların yakınında duran bir kız çocuğu var 12 yaşında. Önce ona saldırıyor. Daha sonra önüne gelen geçene saldırmaya başlıyor bir şekilde. Daha sonra kendine engel olmaya çalışan öğretmen ve görevlilere de saldırmaya başlıyor ve birçok kişi yaralıyor ne yazık ki. Sosyal medyada bazı şeylerden etkilenmiş olacak ki saldırırken tabii Tanrı'nın emrini yerine getiriyorum, sizi öldüreceğim gibi ifadeler kullandığı aktarılıyor. Tabii daha sonra yaralanma pahasına bazı görevlilerin araya girmesiyle çocuk etkisiz hale getiriliyor. Tabii bu olaylardan sonra Sheffield Crown Court'ta görülen davada hakim bu gencin ruh sağlığı sorunları olduğunu kabul etmekle birlikte yine de 10 yıllık bir ceza veriyor. Tabii bu 10 yılın 5 yılını içeride, 5 yılında şartlı tahliye olmak üzere geçirecek. Yani 5 yılda tıp yine çıkacak bir şekilde. Olayda neyse ki ağır yaralanan veya ölen kimse olmadı. Tabi bu gence müdahale eden görevliler ise ödüle layık görüldü. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında bu tarz olaylardan önce bu psikolojisi bozuk insanların genelde internet üzerinden olayı gerçekleştirmeden bazı sinyaller verdiğini görebiliyoruz. Bu Eskişehir'deki saldırıda bulunan ergenin de manifesto paylaşması gibi olabilir. Aslında bu mesajların çok dikkate alınması gerekir. Çünkü genelde bu tarz suçlular bu olayı gerçekleştirmeden önce bu tarz mesajlar paylaştığı için erken önlem alınma ihtimali doğuyor. Belki bu erken önlemler alınırsa çok daha büyük olayların önüne geçilebilir bence. Yani en azından olayların önüne geçilemese bile en az zayiatla atlatılması sağlanabilir. O yüzden ben bu tarz tehdit içeren mesajların ailesi ve arkadaşları tarafından dikkatli incelenmesini tavsiye ediyorum. Tabii bu tarz olaylarda genellikle failler derin psikolojik sorunlar yaşadığı için bu kişilerin yardım çağrılarına da kulak verilmemesi bu tür trajedik olaylara yol açabiliyor ne yazık ki. Aileler, okullar ve toplumsal yapılar bu gençlerin ruh sağlığını ciddiye almalı bence ve erken müdahale mekanizmalarını bir şekilde geliştirmelidir. Bizim de aslında kültürümüzden dolayı bu tarz olaylar pek başımıza gelmese de gene zaman zaman bu tarz olaylar yaşadığımız oluyor. En son dediğim gibi Eskişehir'deki olayda ne yazık ki bir vatandaşımızın canına mal olmuştu. Hani sırf yurt dışında bu tarz olaylar daha fazla yaşandığı için bizim de bazı önlemleri görmezden gelmememiz beklenemez. Tabii ki de biz de bir şekilde önlemlerimizi almalıyız ve bu tarz olayların önüne geçmeliyiz. Tabii bu olayların çıkmasının en büyük nedeni tabii ki de sosyal medya. Sosyal medya insanların düşüncelerini ve niyetlerini kolayca paylaşabildiği bir platform haline geldi. Şiddeti teşvik eden veya normalleştiren medya içerikleri var. Özellikle gençler üzerinde güçlü bir etki yaratabiliyor bu tarz içerikler. Bu tarz içeriklerin kontrolsüz bir şekilde tüketilmesi bireyleri de gerçek hayatta şiddete teşvik edebiliyor. Bu tarz platformlar özellikle gençler arasında hem olumlu hem de olumsuz etkileşimler açık olduğu için daha da dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir diğer yandan da toplumsal baskının da bu konuda bir etkisi olabilir. Bazı gençler arasında işte toplumsal beklentiler veya zorbalık gibi faktörler bireyleri toplumdan yabancılaştırmaya itebiliyor. Bu yabancılaştırma sonucu bu mağdur gençler tarafından öfke ve şiddete dönüşebiliyor. Bu yüzden toplumu da bireyleri dışlamak yerine işte onları anlamaya veya desteklemeye teşvik edebiliriz bir şekilde. Gerek internette gerek haber kanallarında bu tarz bilgilendirici paylaşımlar yapılabilir. Tabii en büyük sorumluluk da ailelerimiz tarafından gelecek. Ailelerimiz bildiğiniz gibi çocukların duygusal ve psikolojik gelişiminde en büyük etkiye sahip unsurlar. İşte onların çocuklarıyla kurduğu iletişim onların ruh sağlığını, toplumsal ilişkilerini ve problem çözme becerilerini doğrudan etkiliyor. Bu yüzden aileler çocukların duygusal durumlarına dikkat etmeli, onlarla daha açık iletişim kurmalı. Hatta gerektiğinde profesyonel yardım bile almalılardır. Ayrıca çocukların sosyal medya kullanımı konusunda da bilinçlendirilmesi, bu tarz platformları doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanılması açısından önemlidir. Bir diğer taraftan da hukuki ve eğitimsel önlemler alınabilir. İşte bu tarz olayların önlenmesi için hukuki düzenlemenin yanı sıra okullarda veya toplumsal düzeyde eğitim programları geliştirilebilir. Gençlere şiddet yerine barışçıl çözümler sunan eğitimler verilebilir. Ayrıca sosyal medya faaliyetlerinin daha sıkı denetlenmesi belki olası tehlikelerin önüne geçebilir. Bu yüzden bu faktörlerin de önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak arkadaşlar bu tür saldırılar toplumsal yapımızda dikkat edilmesi gereken ciddi uyarılar niteliğindedir. Hani bu tarz şiddet olayları sadece bireysel değil tabii ki de ailelerin ve okulların hatta sosyal medyanın ve genel olarak toplumun bir sorumluluğudur. Hani bu saydığım bütün etkenleri bir bütün halde düşünürsek ve bu tarz olayların yaşanmaması için kullanabilirsek tabii ki de daha rahat ve refah bir seviyeye ulaşmış oluruz.
Bunlar benim düşüncelerimdi arkadaşlar. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tarz olayların ülkemizde diğer ülkelere nazaran daha az olmasının sebebi sizce nedir? Bu konuda herhangi bir fikriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca videoyu beğendiyseniz de abone olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.